Tarihe bir bakın. Gerçekten inanmış insanlar hep benzer kaderi paylaşır. Bir düşünceyi savunmanın, bir hakikati haykırmanın bedeli çoğu zaman ağır olmuştur. Sokrates içtiği baldıran zehriyle susturulmaya çalışıldı. Hallacı Mansur, enel hak dediği için dar ağacında can verdi. Giordano Bruno dünya döner dedi, kilise onu ateşe attı. Galileo bile gerçeği söylediği için ömrü ev hapsinde tamamlandı. Ve sonra bir adam çıktı. Anadolu'nun, İran'ın, Şam'ın sokaklarından. Sözleri ateşten bir sır gibi dudaklara değdi. O sadece yazmadı. Yazdığını yaşadı. Yaşadığı için de derisi yüzülerek öldürüldü. Adı Nesimi'ydi. Ve onun kelimeleri ölümle bile susturulamadı. 14. yüzyılın sonları. Dünya büyük değişimlerin ve büyük karanlıkların iç içe geçtiği bir çağdan geçiyordu. Doğuda İlhanlılar yıkılmış, Timur İmparatorluğu yükselmişti. Batıda Osmanlılar henüz yeni serpiliyordu. Moğolların istilaları halkları parçalamış, şehirler harabeye dönmüş, ilim ve irfan kırıntıları tozun toprağın altında kalmıştı. Ve cehalet her şeyin üstünü kalın bir sis gibi örtmüştü. İnsanlar sadece aç değildi, hakikate de susamışlardı. Ama hakikat o dönemde güç demekti. Ve güç kimsenin paylaşmak istemediği bir şeydi. İşte tam da böyle bir dönemde gölgelerin en koyu olduğu o karanlıkta bir kıvılcım yandı. Tam olarak nerede doğduğu hala tartışmalı. Bağdat mıydı, Halep mi yoksa Şam mı? Ama bildiğimiz bir şey var. O sadece bir şehirde değil, zamanın kendisinde doğdu. Ve taşıdığı düşünceler onu sadece bir şair değil, bir devrin aynası yaptı. Nesimi çocukluğunu savaşların ve çatışmaların gölgesinde geçirdi. Kimi kaynaklara göre iyi bir eğitim aldı. Arapça, Farsça ve Türkçeyi ileri düzeyde konuşabiliyordu. Ama onu sıradan bir şair olmaktan çıkaran şey dil değil, düşünceydi. Peki neydi o düşünce? Nesimi'ye göre insan Tanrı'nın yeryüzündeki aynasıydı. Varlığın özü harflerde gizliydi. Ve her insanın içinde ilahi bir nur parlıyordu. Bu fikirlerin kaynağı o dönemlerde İran'da parlayan bir başka isimdi. Hurufiliğin kurucusu Fazlullah Astarabadi'ydi. Astarabadi harfleri kutsal gören bir anlayışla evrenin sırrı harflerin şekillerindedir diyordu. İnsanın yüzünde, alnında, ellerinde Tanrı'nın izi okunabilirdi. Ve işte Nesimi bu düşünceyle tanıştığında sadece bir şair olmaktan çıktı. Bir dava adamına, bir fikir savaşçısına dönüştü. Ama her çağda olduğu gibi cehalet kendisini tehdit eden aydınlığı kolayca affetmez. Nesimi'nin şiirleri din adamlarını rahatsız etti. Sarayları ürküttü. Çünkü o sadece yazmıyordu, sorguluyordu. Sen Tanrı'yı gökte ararken ben kendimde buldum, diyordu. Ve bu cümle bazılarının tüylerini diken diken ediyordu. İşte şimdi bu güçlü ama tehlikeli fikirleri savunmaya başlayan bir adamın izindeyiz. Onun gözüyle bakacağız dünyaya. Nesimi'nin yolculuğu sadece bir hayat hikayesi değil, bir fikrin, bir ışığın, bir başkaldırının yolculuğu. Nesimi gençliğinde çok şey gördü. Savaşlar, yokluk, fanatizm, adaletsizlik. Ama bir gün onun karşısına bambaşka biri çıktı. Fazlullah Astarabadi. Bir bilge, bir düşünür, bir devrimci. Ama öyle silahla değil, sözle, harfle, simyayla savaşan bir adam. Fazlullah, Kur'an'ın hakiki anlamı harflerin yapısında gizlidir diyordu. Sadece yazıları değil, yazının şeklini bile okuyan biriydi o. Hurufilik işte tam da bu. Harflerin, sayıların, insan yüzünün, evrenin her zerresinin Tanrı'ya açılan birer kapı olduğunu söyleyen bir düşünce.
İlk bakışta tuhaf gelebilir ama Nesimi için bu bir devrimdi. Çünkü Asrabadi'nin sözlerinde ilk defa hayatın anlamsızlığını değil, her zerresinde gizli bir ilahi nizamı görmeye başladı. İnsan Tanrı'nın aynasıdır dedi Fazlullah ve Nesimi bunu bir şiire çevirdi. Ben değilim, bende ben olan odur. Nesimi artık sadece bir şair değildi. O bir müritti, bir yolcuydu. Ama o diğer müritler gibi sadece düşünmekle yetinmedi. Söyledi, yazdı, anlattı ve sözü dilden dile yayıldı. Saraylar bu sözleri sevmedi. Medreseler bu şiirleri yadırgadı. Ama halk onu çok sevdi. Çünkü Nesimi'nin kelimelerinde umut vardı. Sen değersiz değilsin diyordu insanlara. Sen ilahi bir varlıksın. Kendini küçük görme. Bu sıradan bir şiir değildi. Bu bir çağrının sesi, bir uyanışın ayak sesleriydi. Ama tarihte her fikir bedel ister. Ve hurufilik de çok geçmeden hedef haline geldi. Asrabadi 1394 yılında tutuklandı ve korkunç bir şekilde idam edildi. Nesimi için bu bir kırılma anıydı ama yıkılmadı. Tam tersine daha da inandı. Artık şeyhinin mesajını taşımak ona düşmüştü. O da başladı şiirleriyle, kasideleriyle halkın yüreğine dokunmaya. Ve böylece Nesimi'nin asıl yolculuğu başladı. Bir düşünce yalnızca bir kelime ya da bir şiirle büyümez. Bir düşünce yeri gelir binlerce yol alır. Binlerce insanın gönlünde yankı bulur. Ve bazen bir düşünce nehir gibi akar, tüm engelleri aşar. Nesimi'nin kelimeleri de böyle yayıldı. Hurufiliğin etkisi yalnızca İran ve Azerbaycan'la sınırlı kalmadı. Anadolu, Mısır, Suriye. O her köyde, her kasabada, her kentte bir iz bıraktı. Ama bu iz görülmemek için çabalarını 2 katına çıkaran bir devletin gözünden kaçmadı. Nesimi bir yolcuydu. Ona göre insan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, gerçek ve doğru her zaman onun içindeydi. Önce Anadolu'yu dolaştı. İstanbul, Amasya, Bursa. Sözcükleriyle, kasideleriyle halkı sarstı. Onun sesi çölleri aşıp dağları deldi. Ama bunu fark edenler de oldu. Sünni ulema, devletin güçlü kolları her zaman olduğu gibi tehdit gördü. İstanbul'dan başlayarak Halep'e kadar süren bir kovalamacaya dönüşmeye başladı. Sürgünler, kaçışlar, saklanmalar. Ama o bir yolcuydu ve yolu asla terk etmedi. Halep'te bir gün kollarını saraya açarak doğruyu söyleyen bir adam vardı. Nesimi asla susmadı. Bir gün Halep sokaklarında bir hüzünle, bir gün başka bir şehirde başka bir hüzünle yaşandı. Ve her defasında onu tanıyanlar gözlerinde bir parıltı gördü. O bir ışık arayışıydı. Özellikle ehli halk arasında dolaşan bir rivayette ise Nesimi bir kabristandan geçerken imamın ölüye talkın verdiğini görür. Bunun ölüye bir faydası olmadığını, dirilere verilmesi gerektiğini söyler. İmam ise bir hadiseye istinaden ölülerin defnedildikten sonra kalktıklarını ve suallere cevap verdiklerini söyler. Nesimi bu hadisedeki ölünün kalkmasından kastın don be don, yani ölünün ruhunun başka bir bedene girip tekrar dünyaya gelmesi olduğunu söyler. İmam bu kalkışın cismani olduğu konusunda ısrar eder. Bunun üzerine haklı olanın haksız olanın derisini yüzmesi konusunda bahse girerler. Ölünün kalkışının cismani olup olmadığını anlamak için de kefenini açıp üzerine darı koymuşlardır. O gece Fazlullah manevi alemde Nesimi'ye gelir ve sırrı ifşa ettiğinden dolayı ona kızar. Gidip o ölünün kefenini yırtmasını ve darıları etrafa saçmasını emreder. Nesimi denileni yapar ve evine döner. Ertesi gün Nesimi, mezkur imam ve şahitler kabri açtıklarında kefenin yırtıldığını ve darıların etrafa saçıldığını görürler.
Ölünün kalkışının cismani olduğuna, dolayısıyla Nesimi'nin haksız olduğuna hükmedilir. Ama her yolculuk bir sona varır ve bazen bir ışık da yalnızlıkla birleşir. Nesimi'nin yolu Halep'te son buldu. İşte o gün her şey değişti. Nesimi Halep'te tutuklandı ve bir kadere doğru sürüklendi. Devlet onu sadece bir şair olarak görmüyordu. Onu düşüncesiyle bir tehdit olarak kabul ediyordu. Her şey onun söylediği bir cümlede toplanmıştı. Ben Tanrı'nın en yüksek sırrını taşırım ve bu sözler onu sonuna kadar takip etti. Saray ona derisinin yüzülmesi cezasını verdi. Halk arasında oldukça yaygın olan bir rivayete göre de Nesimi'nin katline fetva veren müftü, Nesimi'nin derisi yüzülürken işaret parmağını sallayarak onun kanının da pis olduğunu, bir uzva damlasa o uzvun da kesilmesi gerektiğini söylemişken, Nesimi'nin kanından bir damla müftünün parmağına sıçrar. Orada bulunanlardan biri, "Müftü efendi, şu durumda parmağınızın kesilmesi gerekmez mi?" deyince, "Hacet yok, biraz suyla temizlenir." der. Nesimi bunun üzerine kanlar içinde şu beyti söyler: "Zahidin bir parmağını kessen dönüp haktan kaçar. Gör bu miskin aşkı serpa soyarlar, ağlamaz." Dilden dile dolaşan rivayetlerde Nesimi yüzülen derisini alır omzuna atar ve Halep'ten çıkar gider. Halep'in kapılarında bekleyen görevliler bir araya gelince her biri Nesimi'yi çıkarken gördüklerini söylerler. İnsanlar ölür, bedenleri birer toprak olur. Ama düşünceler, kelimeler, onlar ölümsüzdür. İşte Nesimi bu ölümsüzlüğü yakalayabilmiş nadir isimlerden biridir. Nesimi'nin bedeni derisinin yüzülmesinin ardından toprağa verildi. Ama o halk arasında her zaman yaşadı ve yıllar geçtikçe adını anlayanların sayısı arttı. Çünkü o sadece bir şair değil, bir düşünür, bir kahraman, bir halkın sesi olmuştu. O gün Nesimi susturuldu ama onun sesi yüzyıllar boyunca yankılandı. Divanı gizlice çoğaltıldı, şiirleri elden ele dolaştı ve her okuyan biraz daha aydınlandı. Bugün bile onun sesi duyuluyor. Ben değilim, bende ben olan odur. Sadece bir şair değil o, bir fikir savaşçısıydı. Bedenini aldılar ama kelimelerini yok edemediler. Çünkü kelimeler öldürülemez. Nesimi sustu ama hakikat konuşmaya devam etti. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.